Merhaba arkadaşlar. Şimdi meditasyon hakkında konuşacağız. Daha önce videolarımda çok sık bahsettim. Meditasyon yapmanız lazım, meditasyon yapmanız lazım. Bu meditasyon nedir? Nasıl yapılır? Günlük hayatımıza katkısı nedir? Detaylı şekilde bunun hakkında konuşalım. Biraz kendi deneyimlerimden, biraz daha önce aldığım eğitimlerden ve okuduğum kitaplardan bilgileri harmanlayarak sizler için paylaşacağım. Şimdi öncelikle tüm bu soruları cevaplamadan önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Meditasyon direkt bağdaş kurup nefesinizi izlediğiniz bir şey olmak zorunda değil. Zihninizin sessizleştiği ve sizin bilinç olarak farkındalık haline geçtiğiniz her eylem meditasyondur. Namaz kılmak da olabilir, zikir çekmek de olabilir, mantra tekrarlamak da olabilir ya da bildiğimiz oturup meditasyon halinde, yani klasik oturarak yapılan meditasyon halinde de olabilir. Meditasyon tanıdık gelmek demektir. Aslında en açık anlamıyla gözlemci olmak. Neye gözlemci olmak? Hem düşüncelerinize, hem bedeninize, hem hayatınızda yaşanan olaylara ve anlara gözlemci olmak demektir. Bir farkındalık halidir meditasyon. Günlük hayatta yaklaşık 70 bin düşünce üretiriz demiştik. Bu düşüncelerin peşine takılmadan, anda kalarak kendimizin, hayatın farkında olmamız için ve kalbimizin sesini duyabilmemiz için en etkili araç meditasyondur. Meditasyon, dediğim gibi, herhangi bir şekle şemale bağlı kalmak zorunda değil. Ama bence en etkili meditasyon boşluk meditasyonu. Meditasyon esnasında hem ne hissettiğimizi anlatayım hem de biraz boşluk meditasyonundan bahsedelim. Şimdi gözlerinizi kapattığınızda odayla, atıyorum, kafanız arasındaki boşluğu hissetmeniz. O boşluğa odaklandığınızda düşünceleriniz yavaşlıyor. Bu nefese odaklanmaktan biraz daha kolay düşünceleri durdurmak halinde. Ama şöyle, bunu hissetmeye başladınız, işte meditasyona oturdunuz. Bir yerden sonra şöyle şeyler olacak. Zihniniz sürekli düşünce üretmeye başlayacak. En kötü ihtimalle meditasyonu doğru yapıp yapmadığınızla ilgili bir düşünce üretmeye başlayacaksınız. Bu meditasyonda tamamen düşüncesizlik hali demek yanlış. Aslında meditasyondayken evet, zihniniz düşünce üretecek ve bu kötü bir şey değil. Sadece önemli olan şu: siz o düşüncenin farkında olacaksınız ve düşüncenin peşine takılmayacaksınız. İşte acaba doğru yapıyor muyum diye düşünürüz. Düşünceyi es geçiyorsunuz. Hiç önemli değil. Peşine takılmıyorsunuz. Tekrar boşluğu hissetmeye devam ediyorsunuz. Dikkatiniz önce 10 saniye boşlukta kalabilir. Sonra 15 saniye kalabilir. Sonra 1 dakika kalabilir. Ama ara ara zihniniz sizi yoklayacaktır. Bazen bir düşünce ürettiğinizi fark etmeyip düşüncenin peşine takılacaksınız. Belki 1 dakika sonra şimdi tekrar başa dönmem gerekiyor diyeceksiniz. Ama önemli değil. Siz bu alışkanlığı, pratiği yapmaya devam ettikçe bilinciniz, yani farkındalığınız güçlenecek aslında. O yüzden meditasyonda düşünce ürettiğinizde ben meditasyon yapamıyorum deyip lütfen bırakmayın. Pratik yapmaya devam edin. Önce 5 dakikalık pratiklerle yaparsınız. Sonra 10 dakika, sonra yarım saat. Bu önemli değil. Önemli olan şu: sizin evet, bedeniniz acı üretecek, belki kaşınma üretecek, ya da hadi şimdi kalk boş ver sonra yaparsın meditasyonu diyecek. Zihniniz belirli düşünceler üretecek, geçmişe götürecek, sizi geleceğe götürecek. Yiyeceğiniz yemeği düşünmenizi isteyecek. Önemli değil. Düşünceyi fark edip tekrar nefese odaklanıyorsanız nefese, boşluğa odaklanıyorsanız boşluğa ya da herhangi bir imgeleme çalışmasına odaklanıyorsanız oraya geri dönmeniz önemli. Burada güçlenecek dediğim bilinciniz ne? Bilinciniz, dediğim gibi, farkında olma hali. Bunu şöyle düşünün. Şimdi meditasyon sırasında, meditasyonda oturan bir siz varsınız, bedeniniz var. Bedeninizle ilgili ne hissettiğinizi ya da meditasyon yapıp yapamadığınızı düşünen şurada bir zihniniz var. Size düşünce öğretiyor. Hem bedeninizi hem zihninizi izleyen, farkında olan şurada bir bilinç var. Aslında bu iki katmanlı bir gözlemcilik gibi düşünün. Burada beden ve zihin var. Bunları üreten, bunları izleyen bir bilinciniz var. Sizin meditasyonda oturma süreniz ne kadar artarsa, siz ne kadar bilincinizi güçlendirirseniz ve bu şahitlik hali artarsa, günlük hayatta da olaylar karşısındaki şahitlik haliniz artacak. Neyden bahsediyorum? Şimdi günlük hayatta başınıza iyi ya da kötü denilebilecek pek çok deneyim geliyor. Ve bunların hepsine karşılık biz günlük hayatımızda belirli düşünceler ve bu düşüncelere bağlantılı olarak da duygular üretiyoruz. Yani duygusal tepkiler veriyoruz. Ama meditasyonu ne kadar sık yaparsanız ve bu farkında olma haliniz ne kadar çok artarsa, günlük hayatta da işte İstiklal Caddesi'nin ortasındaki köklü bir ağaç gibi düşünün kendinizi. Etrafınızdan insanlar akıyor, çevrenizden olaylar akıyor, sürekli bir şeyler oluyor. Ama siz o kadar sağlam, köklü ve güçlü duruyorsunuz ki tek bir yaprağınız bile kıpırdamıyor. Meditasyon size duygusal olarak böyle
tam bir güçlülük hali veriyor aslında düzenli olarak meditasyon yapmak. Çünkü siz artık o deneyimi yaşayan, başınıza gelen herhangi bir deneyim olduğunda o deneyimi yaşayan bu beden olmuyorsunuz sadece, ya da o deneyime eşlik eden zihin olmuyorsunuz. İkisini de izleyen bir bilinç oluyorsunuz. Yani mevcut üç boyutlu gerçekliğinizden daha üst segmentte ya da katmandaki bir farkındalık oluyorsunuz. Dikkatinizi verdiğiniz yer enerjinizi verdiğiniz yerdir ve enerjinizi verdiğiniz yer enerji ürettiği için daha çok düşünce üretir. Şimdi siz meditasyon sırasında dikkatinizi düşüncelerinizden alıp boşluğa odakladığınızda bedeninizde de değil dikkatiniz, düşüncelerinizde de değil. Doğal olarak ikisine de enerji gitmediği için enerjisi azalan beyin düşünce üretmeyi yavaşlatır. Aslında bu paradoks gibi. Siz dikkatinizi boşluğa veriyorsunuz. Boşluğa verdiğiniz için bir düşünce üretiyorsunuz. Ama bu düşüncenin peşine takılmıyorsunuz. Yeniden boşluğa odaklanmaya devam ediyorsunuz. Doğal olarak beyniniz daha az enerji aldığı için daha az enerji üretiyor. O yüzden meditasyon aslında yaptıkça kolaylaşan bir şey. Yani ilk başlarda odaklanamıyorum, zorlanıyorum, çok fazla düşünce üretiyorum, uzun süre oturamıyorum gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Ama biraz yapmayı alışkanlık haline getirdikten sonra beyninizin düşünce üretmesi azalıyor. Yani siz boşluğa odaklandıkça zihniniz yavaşlayacak, bu olacak. Ve bu olduğunda aslında orada bir bedensizleşme ve düşüncesizleşme hali oluyor. Tam burası meditasyonun başladığı yer. Bunun olması için size 3 günde olur ya da 5 günde olur diye bir şey söyleyemem. Ama gerçekten odaklanmaya çalışarak meditasyon yapmaya başladığınızda bence maksimum 3-4 günde oluyor. 3-4 gün sonrasında peki ne oluyor ya da nasıl hissetmeye başlıyorsunuz meditasyonu düzenli olarak yaptığınızda? Öncelikle inanılmaz bir enerjiniz artıyor. Hayat daha keyifli ve neşeli gelmeye başlıyor. Çünkü anda kalma süreniz artıyor. Bu bence 4. günden sonra olmaya başlayan bir şey. Çünkü 4 günde Joe Dispenza'nın eğitimlerinde de verdiği bir beyin grafiği vardı. Düşüncelerden işte boşluğa odaklanıldığında aslında beynin dopamin merkezleri daha çok enerji üretmeye başlıyor. Daha çok anda kalma oranınız artıyor. Yani bu bilimsel bir gerçek. Bunu tam olarak şu an anlatamadım ama detaylı olarak başka videoda tekrar anlatırım. Zihin aktiviteleriniz daha düzenli oluyor. Odaklanmanız daha kolaylaşıyor. Anda kalmanız daha kolaylaşıyor. 4. günden sonra hayat daha keyifli hale geliyor. Kendi kişisel deneyimimden bahsedeceksem 7. günden sonra da hayatınız hareketlenmeye başlıyor. Muhtemelen meditasyon yapıyorsanız, yapmaya başladıysanız ve 7 gün devam ettirdiyseniz meditasyonu, hayatınızda düzelmesini istediğiniz somut bir şeyler de vardır. O yönde mutlaka bir ya da 2-3 tane, yani birkaç tane olumlu adım görmeye başlarsınız. Şimdi anda kalma süreniz arttığı için ve daha neşeli hissettiğiniz için orada küçük bir handikap var. Zihniniz sizi, hadi ben zaten artık iyi hissediyorum ya da hayat istediğim yönde akmaya başladı, artık meditasyon yapmama gerek yok deyip kandırabilir. Bu eğer kanma durumunu aşabilirseniz, düzenli olarak meditasyon yapmaya devam ederseniz 11. gün gibi biraz keyifsizleşiyor işler. Şöyle oluyor: hissizleştiğinizi varsayıyorsunuz ya da ben öyle düşünmüştüm en azından. Hayatınızda dediğim gibi iyi ya da kötü şeyler olacak ama siz bunlara tepki vermiyor olacaksınız. İlk başta bu tepki vermeme hali size tanıdık olmadığı için, oradaki o salt huzuru ve dinginliği bilmediğiniz için, belki kaosa alışkın olduğunuz için zihniniz size bu ne, hayat çok keyifsiz, böyle biraz yavan diye yine kandırmaya çalışabilir. Bu da bence meditasyon yapmaya başlayan insanların çevremde aldığım geri dönüşler de bu şekilde en büyük handikaplarından biri. Çünkü garip bir dinginlik ve huzur çöküyor aslında üstünüze 10. 11. günden sonra. Şey gibi oluyorsunuz. Tamam, hani iyi de o kadar iyi değilmiş. Yaşadığım kötü şey de o kadar kötü şey değilmiş. O zaman ben niye yaşıyorum? Neden varım? Bu duygular olmadıktan sonra yaşamanın ne anlamı var gibi bir şey oluyor. Ama eğer burayı da aşarsanız inanın bana her şey çok keyifli oluyor. Bu direnci de kırabilirsiniz eğer duygularınız tabii ki geri gelecek. Ama orada şöyle bir şey oluyor: yaşadığınız her deneyimde o deneyimi neden yaşadığınızı biliyor oluyorsunuz. Nasıl düzelteceğinizi biliyorsunuz demeyeceğim. Düzeltmenize gerek kalmayacağını biliyor olacaksınız. Bunu nasıl anlatabilirim size? Tamam, yolda yürüyorsunuz. Ağaç gözünüze geldi, bir ağaç dalı gözünüze çarptı, canınız acıdı. Şimdi normalde eskisiz olsa oradaki can acısına takılırdı. Ama yenisiz şöyle oluyor: ağaca karşı bir sevgi ve şefkat hissediyorsunuz. Seni durdurduğu için teşekkür ediyorsun. Çünkü durdurmasının sana sağlayacağı faydayı da biliyorsun.
Ama bu düşünerek bulduğun bir şey değil. İçsel bir bilme hali oluyor. Bu ağaç örneği biraz farazi oldu. Siz bunu arkadaşınızla yaşadığınız herhangi bir deneyim ya da sevgilinizle yaşadığınız bir tartışma gibi düşünün. Tamamen farkındalıksız olan siz sevgilinizle bir kavga yaşadığınızda suçlunun o olduğunu düşünür. Biraz farkındalığı olan siz bu tartışmada sizin de katkınız olduğunu bilirsiniz ya da fark edersiniz. Farkındalığı daha yüksek size olan siz tartışmadaki katkınız olduğunu bilirsiniz. O katkınızın ne olduğunu da bilirsiniz. Daha yüksek farkındalıkta evet katkım var. Bu katkım neden var? Bana geçmişten nereden geldi? Bunu da biliyorum. Ama nasıl düzelteceğimi bilmiyorum gibi oluyor. Ama bence meditasyona 11 gün gerçekten odaklanarak devam ettikten sonra şöyle bir şey oluyor. Daha yüksek bir bilinç farkındalığındasınız. Katkınızın farkındasınız. O katkının nereden geldiğini biliyorsunuz. Gelecekte nereye gidebileceğini biliyorsunuz. Şu anki deneyim için tüm olasılıkları gören ya da anlayan demeyeceğim. İçsel bir bilme hali yaşayan siz oluyorsunuz ve hepsine de yine de okey oluyorsunuz ve hepsiyle mutlu oluyorsunuz. Şöyle bir düşünün. Şimdi muhtemelen bu tarz işte meditasyon, çekim yasası, anda kalmak vesaire videolarını izliyorsanız hayatınızda sizi mutlu ya da mutsuz eden bir sürü deneyim yaşıyorsunuz demektir. Muhtemelen değiştirmek istediğiniz şeyler de var hayatınızda. Meditasyonla değişim mümkün demeyeceğim. Değişim için çaba harcamamak mümkün. Yani siz meditasyon yapmaya başladığınızda işte ben bilinçaltı kayıtlarımı bulayım, gideyim onları tek tek temizleyeyim. Hayır, siz düzenli meditasyon yapın. Zaten o bilme hali size kendiliğinden geliyor ve dönüşüm için çaba harcamanıza gerek kalmıyor. Yani ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Çünkü bir şey farkında olduğunuzda aynı bu zihninizdeki düşünceleri izlediğinizde zihninizin düşünce üretmeyi azaltması gibi. Siz de o farkındalık halini yaşadığınızda yani sık dokunmuş ilmekler gibi düşünün siz bunu, davranışlarınızın, düşüncelerinizin ve duygularınızın birbirinin içine geçmiş şeyler olduğunu düşünün. Siz ne zaman ki farkında olmaya başlarsanız bunların sırrı çözülüyor. Çözüldüğü için de yeni nöral bağlantılar kurulmuyor. Çünkü siz anda asla düşünce üretmiyorsunuz. Yani zihninizde eski davranışlarınız, kalıplarınızı ya da yaşadığınız inançları tekrarlayan düşüncelere ve duygulara girmediğiniz için bunlar otomatikman değişiyor. Sizin oturup bunlar üzerinde ekstra bir çaba sarf etmenize bile gerek kalmıyor aslında. Hepimiz bir şekilde öyle ya da böyle ulaşmak istediği hedefler veya istekler var. Hayatımızın belirli bir noktasında ya kendimizi ya hayatımızı değiştirmek istiyoruz. İşte bize dendi ki kendinizi sevmeyi öğrenmeniz gerekiyor ama nasıl? Anda kalmanız gerekiyor ama nasıl? Hayatında yeni bir gerçeklik yaratabilirsin ama nasıl? Şimdi bunlarla ilgili pek çok metot var dedim. Bu metotların hiçbirini yabana atmıyorum. Tabii ki hepsi kendi içerisinde çok değerlidir. Ama böyle 100 tane metoda farklı yönteme ihtiyacınız yok. Gerçekten ihtiyacınız olan tek araç meditasyon. Meditasyon yaptığınızda bunlar kendiliğinden oluyor. Çünkü demiştim ya, anda kalma süreniz zaten otomatik olarak artıyor. İçsel bir coşku ve neşe hissediyorsunuz. Kendinize, hayata karşı tamamen yargısızlık haline geçtiğiniz için, gözlemci haline geçtiğiniz için herhangi bir deneyimde kendinizi suçlu hissetmeniz, sevmemeniz gibi bir durum olmuyor. Açıkçası içinizdeki Tanrı'yla bağlantıya geçtiğinizde, örneğin bir deneyimde başarısızlık yaşadınız, eskisiz olsa işte bu başarısızlığı neden yaşadım, Allah kahretsin, beceremiyorum vesaire vesaire gibi söylemler üretirdi. Ama yenisi sadece gözlemci olarak kaldığı için ve o başarısızlığı neden yaşadığını bulmaya ya da çözmeye çalışan değil de o başarısızlıktan bile bir deneyim olduğunun farkında olan ve daha üst katmandan bakan bir siz olduğunuz için, %100 yargısız olduğunuz için, kendinizi sevmeniz için ekstra çaba sarf etmenize gerek olmuyor. Zaten koşulsuz bir sevme, kabullenme halinde oluyorsunuz. Bu hayatımda hiçbir somut değişiklik görmeyeceğim anlamına mı geliyor? Hayır, ben de tamamen %100 somut faydacı bir insanım. Meditasyon yapıyorsam açıkçası meditasyon bir araç. Ama yine de hayatımda somut dönüşümler de görmek istiyorum. Ve bununla ilgili de düzenli pratikler yapıyorum. Siz de videonun yorum kısmına çalışmak istediğiniz konuyu yazarsanız en çok talep edilen 2 konuyu belirleyeceğim. O 2 konu için A'dan Z'ye kapsamlı bir bilinçaltı dönüşüm programı paylaşacağım. Çünkü biliyorum ki okey tamam anladık meditasyon ama hangi meditasyonu yapacağım, ne zaman yapacağım, kaç kere yapacağım gibi bir sürü soru türeteceksiniz. Bunların hepsini cevaplayan birlikte uygulayacağımız 90 günlük bir program hazırlayacağım. Bu programın içerisinde hem bilgi serisi olacak hem de uygulama serisi olacak. Hangi uygulamayı ne zaman kaç kere yapacağınızla birlikte
hangi uygulamayı neden yaptığımızla ilgili altını doldurmak için bir bilgi serisi de hazırlayacağım. 90 gün neden diyorum? Bununla ilgili de kısa bir bilgi vereyim. Şimdi zihnimizde herhangi bir yeni düşüncenin tohumunu ekmemiz için evet 21 gün yeterli. Alışkanlık için de yeterli olabilir. Ama burada şöyle bir şey var. Siz atıyorum işte 30 yaşındaysanız 30 yaşına kadar düzenli düşünce ürettiniz, duygu ürettiniz ve bunlara bağlı olarak bir davranış kalıbı gerçekleştirdiniz. Biz yeni bir pratik yaparken 21 günde evet yeni bir düşünme ve inanma biçimi zihnimizi öğretiyoruz. Yani yeni bir nöral bağ kuruyoruz. Ama bu nöral bağlar kurulduğunda eski yolunuz hala orada duruyor oluyor. Yani şöyle gibi düşünün, bir otoban var ve siz yeni bir yol daha kazdınız. Evet burada yol var ama trafik hala buradan gidiyor. Yani davranışlarınız buraya daha eğilimli. Sonrasında siz tekrar bir 21 gün daha aynı duygu, düşünce ve davranış üçlüsünü aynı düzlemde ruh, beden, zihin üçlüsünü yeni yol üzerinden götürmeye başladığınızda trafik buradan akmaya başlayacak. Ama burada hala yol kalacak. Normal hayatta buraya dönmeniz zor. Ama meditasyon düzenli yapmama ihtimalinize, arada boşluk verme ihtimalinize, bazen kötü hissettiğiniz zamanlar olması ihtimaline karşılık, ki her şey her zaman hayatta kontrolümüzde değildir, es vermeniz gerekir. Ekstrem bir durum olur. Zihniniz size tekrar bu tanıdık duyguya, düşünceye çekmesin diye bir 21 gün daha geçeceğiz üzerinden, 63 gün. 63 günde evet bence okeydir. Bu yol ortadan kalkar. Ama şöyle bir şey var. Ee, Eğer 90 güne tamamlarsanız siz bunu, daha sonrasında eski düşünce kalıbı ya da davranış kalıbındaki sizi ne siz ne de çevrenizdeki hiç kimse hatırlamaz. O yüzden ben 90 gün düşünüyorum ama bu isteğiniz 90 gün sonra gerçekleşecek anlamına gelmiyor. Belki 10. günde gerçekleşebilir, belki 7. günde gerçekleşebilir, belki 20 günde. Maksimum 6 haftadır bu bence. Joe Dispenza böyle söylüyor. Ben de ona inanarak böyle söylüyorum. Zaten programda çoğunlukla Joe Dispenza'nın meditasyonlarını kullanacağız. Neyse o başka videonun konusu. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olduğunuz için ve beğendiğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.